Herkese merhaba. Bu hafta 2019'u konuşacağız. 2019'un yatırım araçlarının performanslarından bahsedeceğiz. Hangi yatırım aracının performansı en iyisiydi, hangisininki en kötüsüydü ondan bahsedeceğiz. Ve biraz 2020'den konuşacağız. ...2019 yılı 2018'e göre kesinlikle çok daha iyi geçti. Her şeyden önce 2019 yılında şu anda bahsedeceğimiz bütün yatırım araçları artıda bitirdi. Geçtiğimiz sene böyle bir durumda değildik. Hatta BIST hisseleri %18 seviyelerine düşmüştü. Bitcoin %66 seviyesine düşmüştü. Bu sene bütün yatırım araçları iyi kötü bir getiri sağladı. Evet, bazıları enflasyon seviyesinin altında kaldı, bazıları enflasyon seviyesinin altında kaldığı için reel olarak bir kazanç sağlamadı ama baktığınız zaman hepsinin bir artı getirisi var. Bugün en iyi ilk 5 yatırım aracından bahsedeceğiz. Ne kadar getiri sağlamışlar ve beklentiler ne yönde onlardan bahsedeceğiz. 5. sırada geçen senenin şampiyonu var. Geçen sene %38 seviyelerinde bir kazanç sağlamıştı. Bu sene %13'lük bir kazanç sağladı. Kimden bahsediyorum? Geçen senenin şampiyonu dolardan bahsediyorum. Bu sene %13 seviyesinde bir getiri sağladı. Ki bu senenin başında 5 Ocak'ta yaptığımız bir video vardı. 2019 yıl sonu dolar tahmin diye. Bu yılda dolar tahmin videosu yapacağız. Yine Merkez Bankası'ndan ve CEO'lardan gelen bilgiler ışığında, hani o uzmanlardan gelen bilgiler ışığında bir dolar tahmin videosu yapacağız. Ama şu ana kadarki okuduklarım itibariyle dolardan yine bu seviyelerde bir artış bekleniyor. Tabii ki bu arada beklentiyle hani gerçekte olan arasında çok büyük farklar olabilir. Siz bunu 6 ay sonra izlediğinizde benim bu söylediklerim çok saçma olarak kalabilir. Ama zaten adı üzerinde beklenti. 4. sırada hangi yatırım aracı var? 4. sırada mevduat var. Mevduat bu sene %17,5'luk bir getiri sağladı. Bunu nasıl hesapladık? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın haftalık faiz dataları var. Bu dataları aldım. Bunları 52 haftaya böldüm ve bunun sonucunda %17,5'luk bir faiz karşımıza çıktı. Tabii ki bu bankalarda 1 puan, 2 puan farklı olabilir. Yani %15,5 olabilir, 16,5 olabilir. Biz 17,5 olarak hesapladık. Zaten çok da bir şey fark etmiyor. Yani ne 5. ile arasındaki fark kapatıyor, ne 3.'lüğe çıkartıyor. O sebepten %17,5 diyelim. Mevduata dair bahsedebileceğimiz çok da fazla bir şey yok. Ama 2020 beklentilerinde kesinlikle böyle bir mevduat beklenilmiyor. Faizin düşmesinin devam edeceği bekleniliyor. Böyle bir beklenti var çevreler tarafından. O yüzden 2020 senesinde yine %17,5'luk bir mevduat faizi görmemiz çok da olası değil. 3. sırada kim var? 3. sırada biraz farklı bir yatırım aracı var. BIST tüm hisseleri. BIST tüm endeksi nedir arkadaşlar? Borsadaki bütün hisselerin olduğu endekse BIST tüm endeksi diyoruz. Bu sene BIST tüm endeksi %32'lik bir kazanç sağladı. Gerçekten bu sene borsa için çok iyi bir seneydi. Yani biraz hani Eylül aylarında sallandık ama özellikle çok güzel bir kapanış yaptık. BIST 30 güzel bir kazanç sağladı, BIST 100 güzel bir kazanç sağladı ama bu senenin BIST tümü almamızın sebeplerinden bir tanesi BIST 100 dışındaki hisseler yaklaşık %50'lik bir kazanç sağladı. Yani bu sene %1500 kazanç sağlayan hisseler var. İlk 5'e baktığın zaman hatta %1500, %800, %700 gibi inanılmaz kazançlar sağlayan BIST 100 dışında hisseler var. O sebepten bu sene BIST 100 dışı hisselerinin senesi oldu. Ama biz tabii ki BIST tüm olarak baktık ona. Burada %32'lik bir kazanç var. BIST 100 dışındaki hisseler için gerçekten mükemmel bir yıl oldu. O sebepten 2019'un 3. sırasında BIST tüm endeksi var. 2. sırada kim var? 2. sırada geçtiğimiz senede 2. sırasında olan bir arkadaş var. Geçtiğimiz senede %38 kazandırmıştı neredeyse. Bu sene de %33 kazandırdı. Annelerimizi ve teyzelerimizi haklı çıkartan bir yatırım aracı var. Bu senenin 2. sırasında geçtiğimiz senede olduğu gibi altın var. Altını gram altın olarak hesapladım. %33'lük bir kazancı var. Yani biz tümle %1'lik bir aralarında fark vardı ama yine altın ikinci oldu. Gerçekten mükemmel bir 2 sene geçirdi altın. Yani %38, %33. Ben de arada aileme diyorum ya işte borsaya yatırım yapalım. İşte teyzelerime falan diyorum borsaya yatırım yapalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Onlar diyor ki altına yatırım yapalım. Şu ana kadar onlar haklı. Yani diyebileceğim hiçbir şey yok. Gerçekten mükemmel bir 2 yıl oldu. Kaldı ki 2020 beklentilerinde ons altın fiyatının artmasının beklentisi var. Daha da artabilir. Hani nereye kadar ilerleyecek kimse bilmiyor. Ama 2020 beklentilerinde hani bir global ekonomik krizle birlikte ons altın daha da yukarı çıkacağından bahsediliyor. O zaman zaten gram altın da otomatik olarak gidecek. Bu sebepten 2020'de altın nereye gidecek ben de çok merak ediyorum. Ama annelerimizi, teyzelerimizi, altın yatırım yapan herkesi kutluyorum. Onlar için mükemmel bir 2 sene geçti. Peki birinci kim? Açıkçası çok hoşuma gitmeyen bir sonuç. Tabii ki yatırım yapan herkesi kutluyorum. Ama birinci, nasıl ki biz geçtiğimiz sene son sıraya koyduysak, nasıl ki geçtiğimiz sene son sıraya koyarken çok kötü bir yol oldu dediysek,
bu senede biraz olsun bir düzelme gösterdi. Bu senenin birincisi %94'lük kazancıyla seneye $3.700 seviyesinde başlayıp $7.300 seviyelerinde bitiren Bitcoin oldu. %94'lük bir kazançtan bahsediyoruz. Tabii ki burada şunu diyebilirsiniz. $17.000 seviyelerinden $3.000 seviyelerine düşmüş. Geçen sene baktığımızda %66'lık bir zarardan bahsediyorduk Bitcoin'de. Bu sene $3.700 seviyesinden yılı $7.300 seviyesinde kapattı. Hatta bir ara $12.000'ları da görmüştü. Hatta biz tam yeniden acaba $20.000 olacak mı haberlerini okumaya başlamıştık. Sene $7.300 seviyesinde kapattı. Gerçekten $3.700 seviyesinde alan herkesi kutluyorum. Bilmiyorum şu anda bunu izleyen öyle birisi var mı? $4.000 seviyesinde alanı da kutluyorum. Çok güzel bir yıl oldu Bitcoin yatırımcıları için, kripto para yatırımcıları için. Çok güzel bir sene oldu. O sebepten nasıl ki geçen sene sonuncu olduğunda bahsettiysek bu sene de birinciyi kutlamamız lazım. Yapacak hiçbir şey yok. Bu senenin birincisi kesinlikle su götürmez bir şekilde Bitcoin oldu. Peki sizin 2019'unuz nasıl geçti? Bu seneyi artıda mı kapattınız, ekside mi kapattınız? Sizce 2020'nin şampiyon yatırım aracı hangisi olacak? Her zamanki gibi yorumlarda konuşalım, yorumlarda görüşelim. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yeni bir konuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.